Merhaba. İlk videomuzda sarkaç ya da pandülün ne olduğundan, temelde nasıl çalıştığından bahsetmiştik. Orada sarkaçların bir ipe ya da zincire bağlı olarak belirli enerjilerle nasıl etkileşime girdiğini konuşmuştuk. Hangi madenlerden, doğal taşlardan veya ahşap gibi materyallerden yapılabileceğini ve radyestezik bir araç olarak nasıl işlev gördüğünü kısaca ele almıştık. Eğer birinci videoyu izlediyseniz burada o bilgilere nasıl derinlemesine inerek sarkaçla çalışmanın enerji boyutunu keşfedeceğiz. Sarkaç, evrende var olan fakat çoğu zaman bilinçli farkındalık düzeyimize ulaşmayan enerjileri algılayabilen bir araçtır. Bu gizli frekanslar aslında bizim yüksek benliğimizle ve evrenin daha derin bilgeliğiyle bağlantı kurmamızı sağlar. Bir sarkaç ile çalışmak, bilinç altında veya çevremizde var olan titreşimleri fark etmemize olanak tanır. Çatal çubuklardan farklı olarak sarkaç çok daha hassas bir titreşim algılayıcısıdır. Bu yüzden daha küçük, ince enerjileri bile algılayabilir. Burada çok önemli bir konuya da değinmek isterim. Radyestezi uzmanı olmak, bir şifacı olmak anlamına gelmez. Radyestezi, enerjileri algılama ve yorumlama sanatıdır. Bu, şifacıların yaptığı gibi enerjiyle doğrudan çalışmakla karıştırılmamalıdır. Radyestezi uzmanları her meslek grubundan gelebilir. Önemli olan enerjiye duyarlılıktır. Pek çok başarılı radyestezi uzmanı yalnızca enerji alanlarını okuyabilir. Ancak şifa enerjisini yönlendiremez. Yani radyesteziyi ustalıkla kullanmak için illa bir şifacı olmaya gerek yoktur. Şifa vermek başka bir alan, radyestezi uzmanlığı ise enerjiyi yorumlama ve yönlendirme becerisine dayanır. Her varlık, her nesne çevresine kendine özgün bir titreşim oluşturur. Bu titreşimler sarkaç gibi hassas araçlar tarafından okunabilir hale gelir. Ancak sarkaç ile çalışırken aslında 3 temel enerji alanının devreye girdiğini bilmek önemlidir. Birincisi sarkacın enerji alanıdır. Sarkaç, kullanılan malzemesine ve formuna göre kendine özgü bir enerji alanına sahiptir. Örneğin amatist kristalinden yapılan bir sarkaç, amatistin kendi titreşiminde yaydığından dolayı bu titreşim sorgulamalar esnasında sarkaç kullanımını etkileyebilir. Ama bu amatist kötü anlamına gelmiyor. Amatistin kullanım alanı farklı. İkincisi, bu her kristal için geçerlidir. Yani aslında her kristal ile sorgulama yapabilirsiniz. Fakat her kristalin de kendi titreşimi olduğundan dolayı bunu algılama şansınız olmayabilir. O yüzden sorgulama yaparken pirinç, gümüş, ahşap, sarkaçlar kullanmak her zaman daha doğrudur. Eğer bir enerji çalışması yapıyorsanız bunun için kristal sarkaçlar kullanmanız daha doğru olacaktır. Yani aslında hangi sarkaç daha iyidir diye bir soru yoktur. Bu tamamen sizin ne iş yapacağınızla doğrudan alakalıdır. Bununla ilgili sarkaçadam.com web sitesinde kristal sarkaçlar ve özelliklerine değinmiştim. İkincisi, radyestezi uzmanının enerji alanıdır. Yani sarkaç onunla çalışan kişinin enerjisine oldukça duyarlıdır. Kullanıcı sarkacı tutarken kendi enerjisini sarkaca aktarır. Bu yüzden kişinin odaklanmış, sakin ve enerjik bir dengede olması önemlidir. Aksi takdirde sarkaç bu dengesizlikleri yansıtabilir ve yanlış sonuçlar verebilir. Üçüncüsü ise sorgulanan cismin enerji alanıdır. Sarkaçla çalışılan nesneye ya da konuya aittir. Örneğin bir yeraltı su kaynağı belirli bir titreşim yayar ve sarkaç bu titreşim ile etkileşime girer. Bu üç enerji alanı uyumlu bir şekilde etkileştiğinde sarkaç doğru sonuçlar verecektir. Ancak enerji alanlarının birinde dengesizlik varsa veya radyestezi uzmanı yeterince odaklanmamış ise sarkaç isabetli olmayan yanıtlar verebilir. Yine çok sorulan sorulardan bir tanesine sarkaç ile ilgili çok önemli bir noktaya değinelim. Sarkaçla şifa yapabilir miyim? Hayır, sarkaç asla şifa yapmaz. Şifa vermek gibi bir işlevi yoktur. Sarkaç yalnızca enerjileri ölçen ve onları görünür hale getiren bir araçtır. Şifa enerjisi bir kişinin doğrudan enerji yönlendirmesiyle ilgilidir. Ancak sarkaç yalnızca titreşimleri algılar ve aktarır. Bu yüzden bir ölçüm aracı olarak sarkaç enerji çalışması yapan kişilere bilgi verir. Ancak enerjiyi doğrudan etkilemez. Enerjiyi doğrudan etkileyenler sarkaç değil, kristallerdir. Sarkaçla şifa çalışması yapmaya başlamak, yani şifa çalışması yaparken elinizdeki sarkacın hangi kristal oluşu enerji çalışmanıza yön verir. Dolayısıyla siz enerji çalışması yaparken bir sorgulama yapmazsınız. Sadece enerji çalışması yaparsınız. Ve siz enerji çalışması yaparken de elinizdeki sarkacın hangi kristal olduğu ve o kristalin hangi şifa uygulamasında kullanıldığı önemlidir. Kristal olmayan bir sarkaçla şifa çalışması yapmaya çalışmak
bir termometre ile hastayı iyileştirmeye çalışmak gibidir. Termometre sadece vücut ısısını ölçer, ancak ateşi düşürmez. Aynı şekilde sarkaç da sadece enerji alanlarındaki titreşimleri ölçerek bize bilgi sunar. Fakat o enerjileri değiştirmez. Bu yüzden sarkaç şifa sürecine rehberlik edebilir, ancak şifanın kendisi değildir. Bu arada sarkacın bizatihi kendisinden bahsediyorum. Yani elimizde tuttuğumuz o sarkaç bizatihi bir şifa enstrümanı değildir. Bu şifaya kanal olan sizlersiniz. Sarkaçla enerji çalışmasında net, doğru ve dengeli sonuçlar alabilmek için kullanıcının kendisini enerjik olarak da temizlemesi ve dengelemesi gerekir. Eğer radyestezist yani sarkacı kullanan kişi yani radyestezi uzmanı dengede değilse, örneğin stresli, yorgun veya odaklanmamış durumdaysa sarkaç bu dengesizliği algılar ve yanıtlarında sapmalar olabilir. Bu yüzden sarkaç ile çalışmadan önce kişinin kendini enerjik olarak dengelemesi, sarkaç ile doğru bir bağlantı kurabilmesi açısından hayati önem taşır. Radyestezi uzmanı enerji alanlarının yorumlanmasında doğru bir bilgiye ulaşmak için kendi enerjisini iyi yönetebilmelidir. Bunu bir müzisyenin enstrümanı doğru şekilde akort etmesine benzetebiliriz. Enstrüman yanlış akortlanmışsa çıkan notalarda doğru olmaz. Radyestezi uzmanı da enerjisini ve niyetlerini dengelemeli, zihinsel olarak odaklanmalı ki sarkaç aracılığıyla doğru sonuçlar alabilsin. Sarkaç sadece bir araçtır. Enerjinin akışını değiştiremez, ona müdahale edemez. Ancak doğru kullanıldığında enerjinin ne yönde aktığını, hangi alanlarda dengesizlik olduğunu ve bu enerjinin nerelerde yoğunlaştığını gözler önüne serebilir. Radyestezi uzmanı enerjiyi okuma sanatında ustalaştıkça sarkaç da bu yolculukta ona rehberlik eden bir araca dönüşür. Bu arada bazı sarkaçlar enerji temizliği gerektirmeyen yapılarıyla öne çıkar. Örneğin şungit, hematit, kiyanit, pirinç, gümüş, bakır ve ahşap gibi materyallerden yapılmış sarkaçlar çevredeki enerjilerden kolayca etkilenmezler ve dolayısıyla sürekli olarak enerji temizliğine ihtiyaç duymazlar. Bu özellikleri her bir materyalin kendine özgü enerjik yapısından gelir. Örneğin şungit ve hematit gibi doğal taşlar enerjiyi dengeleyen ve negatif enerjiyi nötrleyen özelliklere sahiptir. Şungit özellikle koruyucu yapısıyla bilinir ve yüksek enerjili ortamlarda bile enerjisini koruyabilir. Hematit ise topraklama özellikleri sayesinde dengeli bir enerji akışı sağlar ve dış etkilere karşı da çok dayanıklıdır. Kiyanit de benzer şekilde kendini temizleme özelliğiyle bilinir. Kiyanit enerji alanına giren herhangi bir negatif etkiyi doğal olarak yok eder. Bu nedenle sürekli temizlenmesi gerekmez. Gümüş, bakır ve pirinç gibi madenler ise enerjiyi düzenleyen, ileten ve koruyan metaller olarak dikkat çeker. Özellikle gümüş ve bakır enerjiyi iletme gücü sayesinde enerji alanlarını hızlıca algılayıp doğru şekilde yanıt vermeye uygun hale gelir. Son olarak ahşap sarkaçlar da temizlenme ihtiyacı duymayan sarkaçlar arasında yer alır. Ahşap doğası gereği nötr bir enerjiye sahip olup enerjiyi depolamak yerine enerjiyi sadece ileten bir yapıya sahiptir. Bu nedenle enerji birikimi olmadığı için sürekli temizliğe ihtiyaç duymaz. Bu tür sarkaçlar kullanıcıya gereksiz enerji temizliği ile uğraşmadan doğrudan enerjileri ölçme ve yönlendirme fırsatı sunar. Yine de sarkaçla çalışan kişinin enerjik temizliğini ve dengesini koruması da çok önemlidir. Çünkü sarkaç temiz olsa da kullanıcıdan gelen dengesiz enerji ölçüm sonuçlarını doğrudan etkileyebilir. Biraz kafanız karışmış olabilir. O zaman hangi sarkaç daha güzel? Aslında böyle bir soru da yok, böyle bir cevap da yok. Sizin hangi çalışmayı yapacağınız ile doğrudan ilişkili aslında bu. Sadece bir sorgulama yapmak istiyorsanız pirinç sarkaç kullanabilirsiniz. Ama şifa çalışması yapıyorsanız bu yapacağınız şifanın türüne göre de sarkaç seçmeniz gerekir. Örneğin garnet sarkaç. Garnet sarkaçlar ile çalışırken cevaplar gayet istikrarlıdır. Çünkü garnet uyanışın kristalidir. Örneğin negatif enerjilerden muzdaripsiniz ve bir şifa çalışması yapacaksınız. Garnet gayet iyi bir seçimdir. Örneğin duygusal denge ve istikrar ile ilgili bir şifa çalışması yapacaksınız. Lepidolit kullanmalısınız. Veya hormonal denge ile alakalı bir şifa çalışması yapacaksınız. Ay taşı kullanmalısınız. Metafizik yetenekleri açmak için bir çalışma yapıyorsunuz. Mistik merlenit kullanmalısınız. Öğrenme ve ezberleme ile ilgili bir çalışma yapacaksınız. Florit kullanmalısınız. Yani bu şekilde yapacağınız çalışmaya göre sarkaç seçimleri her zaman değişkenlik gösterir. Genel itibariyle sarkaç kullanırken unutulmaması gereken en önemli şey sarkacın sadece bir ölçüm aracı olduğudur.
Bütün iş aslında sizin enerjiniz, sezgileriniz ve yüksek benliğinizle bağlantı kurma yeteneğinizle gerçekleşir. Sarkaç kendi başına asla bir şey yapamaz. Onun gücü sizin niyetlerinizle ve enerjinizle birleştiğinde ortaya çıkar. Çakralarınızı dengeleyen, ortamı temizleyen ya da suyu bulan aslında sarkaç değil, sizsiniz. Sarkaç sadece bu enerjiyi anlamanıza ve yönlendirmenize yardım eden bir araçtır. Tıpkı bir harita gibi. Yol gösterir ama yolu sizin yürümenizi bekler. Bu noktada şunu anlamak önemlidir. Sarkaç yüksek benliğinizle ve bilinç seviyenizle bir bağlantı kurmanızı sağlar. Onun üzerinden aldığınız yanıtlar aslında içsel bilginizden ve sezginizden kaynaklanır. Sarkaç bilinçaltınızda veya yüksek benliğinizde zaten var olan bilgileri yüzeye çıkarır. Yani bir sarkaç kullanmanın en etkili yolu ona tüm cevabı verecek olan bir nesne gözüyle bakmak yerine onun sadece sezginize ve bilincinize bağlanmanıza yardımcı bir araç olduğunu hatırlamaktır. Bir diğer önemli nokta da sarkacı kullanırken içsel rehberliğinize güvenmenizdir. Yanıtlar sarkaçtan değil, sarkacı tutan kişinin niyetinden ve bilinç seviyesinden gelir. O yüzden sarkacınızda net yanıtlar alabilmek için önce kendi zihninizi ve enerjinizi temizlemek çok önemlidir. Zihinsel olarak karışık veya dengesiz olduğunuzda sarkaç bu enerjileri algılar ve yanıtlarda sapmalar olabilir. Sarkaç aslında sizin içsel bilgeliğinizi harekete geçiren bir katalizördür. Sizin zihninizde, sezgilerinizde ve yüksek benliğinizde bulunan bilgiye ulaşmak için bir köprü kurar. Kullandığınız her sarkaç yüksek benliğinizde bir iletişim kapısı açar. O yüzden sarkaç kullanırken yanıtlarınızı sanki sarkaçın kendisinden alıyormuş gibi değil, zaten içinizde var olan ve sarkaç yardımıyla farkına vardığınız bilgiler olarak görmek çalışmayı çok daha güçlü hale getirir. Yani sarkaç dışsal bir kaynak değil, içsel bilginizi yansıtan bir aynadır. İçinizdeki sezgiye ve bilgiye bağlanarak sarkaç yardımıyla bu bilgileri yüzeye çıkarabilirsiniz. Bu yüzden sarkacı kullanırken sezgilerinizi geliştirmeye, enerjinizi dengelemeye ve içsel rehberliğinize güvenmeye odaklanmalısınız. Unutmayın, sarkaç yalnızca bir araçtır. Sizin yüksek benliğiniz ile bağlantı kurmanızı sağlamak için bir köprü görevi görür. Ben Can Eser, Sarkaç Adam. Daha fazla bilgi için sarkaçadam.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.